Merhaba, size bugün farklı 17 metreküp satılık bir karavan tanıtacağım. Araç 2015 model, 2016'da trafiğe çıkmış. Şu an 254 bin kilometrede. Tramer kaydı olarak sol kapıda bir işlem var. Onun haricinde ufak tefek bir karış boyalar var. Kilometresi orijinal, muayene kayıtları mevcut. Ağır bir işte çalışmamış. Araç hakkındaki bilgiler bunlar. Şu an Bridgestone marka lastikler var. Lastikleri bir çekebilir miyiz? Arkalar daha iyi. Önden çekiş olduğu için biraz daha aşınmış ama çok iyi durumdalar. Muayenesi 2014'ün 1. ayına ortalarına kadar var. Karavan kısmından bahsedersem, Fiamma F45S tente var. Bu çok pahalı ve kaliteli, güzel bir tentedir. Berhimi marka 4 adet cam var bu tarafta. Anahtarlı su dolum ağzımız var. Buralara şerit uygulamalar yapılmış ama kararında. Yani çok fazla değil. O yüzden benim hoşuma gidiyor. Fazlası fazla geliyor çünkü. Buraya geldiğimiz zaman orada da dış aydınlatmamız var. Hemen kapının üzerinde. Burada da dış aydınlatma var. Geri görüş kameramız var. Park sensörümüz var. Biraz yaklaşın bu tarafa. Burada da 2 adet Berhimi marka karavan camları var. Bunlar plexi. Tavanda 2 adet güneş panelimiz var. Burası dış elektrik. Burası dış duş. Dış duş hidroforu çalıştıran, dışarıdan takılan sistemden. Onun haricinde bu kısım böyle. Bir adet hekimiz var yukarıda. O kısımları da içeriden gösterelim dilerseniz. Araç karavan ruhsatlı. 3+1 karavan ruhsatlı. Hadi biraz hızlı. Konuşacak çok şey var. Şimdi ön koltuklar 1+1 dönüyor. Arkada 2 kişilik emniyet kemerli oturma grubu var. Toplam 4 kişi seyahat edebiliyor. Ducato'larda 17 metreküpte az bulunan, bakın görüyorsunuz, göğüsten orijinal klimalı. AUX'lu, flash'lı şey var. Tavan döşemesi sıfırlanmış arkadaşlar. Güzel. İçerinin rengine uyum sağlamış. Park sensörünün burada çıkışını duyuyorsunuz. Yaklaştığı zaman ötüyor. İkisinde de kol dayama var koltukların. Mekanizmaları güzeldir arkadaşlar. Sallanmaz. Bazen bana soruyorsunuz bu mekanizmalar nasıl? Arkadaşlar mekanizmalarınız sallanıyorsa ya kötüdür ya kötü montaj yapılmıştır. İçerisi tamamen kavak kontura, girin içeriye. Tamamen kavak kontura. Burada arkadaşlar Fiamma'nın hekisini görüyorsunuz, manuel 40'a 40. Burada şeyler, aydınlatmaları görüyorsunuz. Bu kavak kontra üzerine kaplama yapılmış. Burada açık 2 tane ama cepli, yani buralar derin, o yüzden eşyalarınız düşmüyor. Hemen şoför üstü büyük bir saklama alanı var. Masamız var. Masa inince burası da yatak oluyor. Araçta çok kaliteli bir ısıtıcı var. Yılkar 5000'lik bir ısıtıcı var. Burada kontrol ünitesi var. Hemen şuraya da dönersek hızlı bir şekilde. Yılkar'ın ısıtıcısı var. Sinmarin kontrol paneli var. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Elektriğinizi, suyunuzu, aracın elektriğini gösteriyor ayrıca. Yaşam akülerinin durumunu gösteriyor. İçerinin sıcaklığını, basıncı gösteriyor marin olduğu için. Onun haricinde araçta DC-DC şarj da var. Yani güneş panelleriniz yetmiyor. Aracı çalıştırdıkça araç şarj ediyor. Burada 12-24 buzdolabımız var. Tezgahımız özel bir tezgah. Laboratuvarlarda kullanılan tezgahlardan ayrıca şöyle bir genişleme kısmı var. Kendinden frenli olduğu için yolda açılmıyor. İkili ocağımız var. Şöyle derin bir, kusura bakmayın bulaşıklar duruyor. Evyemiz var, çekmecelerimiz var, saklama gözlerimiz var. Başüstü dolaplarımız var, duman dedektörümüz var. Sonra buranın altında yılkar var demiştim. Ayrıca saklama alanımız da var. Banyomuz bu şekilde. Tedford'un kaliteli fotoportisi var. Taharet musluğu var. Duş oluyor orası. Aynalı dolabımız mevcut. LED'ler var komple.
Yani içerisi gayet aydınlık ve fiber arkadaşlar. Fiber olduğu için su geçirme gibi bir sıkıntımız, stresimiz yok. Şimdi arka kısımla ilgili de şu bilgiyi vereyim. Normalde burada tahmin edeceğiniz gibi masa var. Buraya kadar masa geliyor. Ama şu an biz bir tatilde olduğumuz için öndeki masayı kullandık. Bir de hava şu an çok güzel. O yüzden dışarıda oturmayı tercih ettiğimiz için burayı kullanmadık. Minderler arkaya geldiği zaman burası devasa bir oturma grubuna dönüşüyor. Şöyle ben göstereyim. Şurada da 2 tane çekmecemiz var yukarıda. Burada bir kapaklı şeyimiz var. Ambiyans aydınlatması var. Ayrıca böyle güçlü de bir ledimiz var. Yani buralar karanlık olmuyor. Kapı tamamen kumaş kaplı. Orada sineklik görüyorsunuz. Çok kullanmadık bu mevsimde sinek olmadığı için. Bunların altında 120 litre su deposu var. Orada elektrik sistemi var. Ayrıca gene saklama alanı var. Şimdi mandalina falan koyduk biz bunların altına. Buranın altı da şöyle arkadaşlar. Şu an gayet, şu bir tanesini açayım göstereyim. Şu an burada masanın ayağı var normalde. Yani burası çok geniş bir oturma alanı. Ama şu an biz burayı eşyalarımızla değerlendiriyoruz. Çünkü sürekli yatak oluyor. Yatak olarak kullanıyoruz. Bu arada yatak çok geniş. Onun hakkında da bilgi vereyim. Bu kısımdan o uç kısma 196 santim geliyor. Arkadaşlar 196 santim yatak boyuna ulaşmak çok zor. Normalde bu araçlarda, bu araçta 196 santim. Şurası da 182 santim geliyor buradan oraya kadar. Yandan yana da 181 santim geliyor. Yani çok büyük bir yatak var. 3 kişi çok rahat yatabilirsiniz. Çok rahat. İsterseniz yani hiç benim gibi de kullanabilirsiniz. Burası sürekli yatak olur. Minderler kaliteli minderler. Süngerler çok kaliteli arkadaşlar. Bazı firmalarda bakıyorum 5 santim minder koyuyor. 4 santim minder koyuyor. 4 santimle arkadaşlar tahtaları hissedersiniz. Ama bunun gibi böyle kalın minder kullandığınız zaman çok rahat edersiniz. Yani burada tahtası da var tabi ama şu an yaklaşık 17 santim bu. Hadi tahtası da 2 milim olsa, 2 santim olsa burada çok rahat 15'lik sünger var. Konforlu bir sünger. Benim söylemek istediklerim bunlar. Karavan diğerlerine göre, muadillerine göre fiyatı uygun tutulmuştur arkadaşlar. Burada da beni tanıyan insanlar var. Sürekli diyorlar ki sen yeni karavanlar, yani yeni araçları tercih ediyorsun. Çünkü ben karavancıyım. Karavanla yolda kalmak istemeyeceğim için doğal olarak yeni, az kilometre yapmış. Çoğu insan tramerine dikkat etmiyor ama ben dikkat ediyorum. Kazası, boyası olan, özellikle önden bir darbesi olan araç tercih etmiyorum. Kilometre, maksimum alacağım kilometre yani 260 bindir. 270'ten sonrası tabi temiz kullanılmışsa bir tane 305 binde karavan kullandım. İlk sahibinden almıştım. Çok güzel kullanılmıştı. Yani çok keyif aldım. Bu arada 2 tane daha yeni video yükledim arkadaşlar. Bir 7 günlük bir tatilin maliyeti karavanla. İkincisi 3 tane karavan kamp alanı tanıttım. 4.'sünü de tanıtacağım. Şu an kaldığımız yer çok güzel. Şöyle bir etrafı gösterebilir misiniz? Çok güzel bir kamp alanı. Bu tamamen ücretsiz. Nereden su bulabilirsiniz? Atıklarınızı nereye dökebilirsiniz? Onlardan da bahsedeceğim. Karavan almak isterseniz arkadaşlar iletişim bilgilerime ulaşabilirsiniz. İstanbul Sancaktepe'de gelip görebilirsiniz. Yeni yapılmış eksperi var. Muayene kayıtları var. Tramer kayıtları var. Zaten onları siz de sorgulayabilirsiniz. Bu şekilde bir karavan. Bu arada 2 tane aküsü var. 100 amperlik jel akü. Bahsetmediğim ne var diye düşünüyorum. DC-DC'den bahsettim. 2 tane güneş paneli var tavanda. Yalıtım çift kat yapılmış arkadaşlar. Yalıtımı da gayet iyi. Güzel bir karavan. Almayı düşünürseniz iletişimden benimle iletişime geçebilirsiniz. Söyleyeceklerim bunlar. Sormak istedikleriniz varsa ya da siz nasıl düşünürsünüz? Ne düşünüyorsunuz? Mesela ilk defa böyle bir PSA grubunda bu kadar uzun bir yatağa denk geldim. Yatağı küçültmedim. Mutfak tezgahını küçültmedim. Banyoyu yaparken
çok fazla girmedik o tarafa. O yüzden de yatak çok büyük kaldı. Sizin tercihiniz ne olur? Klasik modele göre farkları, avantajları, dezavantajları neler? Sizlerden de duymak isterim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.